Arkadaşlar, Ocakhane Antika Atölyesi'nden herkese selamlar. Ben Ender Samsa. Şimdi bazı arkadaşlarımız haklı olarak diyecek ya ustam atölyede çalışmıyorsun. Vaktini bu videoları çekerek harcıyorsun. Bizi de sıra bekletiyorsun. Yok öyle bir şey yok. Şu an iş yerindeyim. İşimi de aksatmıyorum yalnız. Bizim işimiz kötü haber beklemekten ibaret. O da inşallah gelmez diye dua ediyoruz. O yüzden gayet müsaitiz. İş yerindeyim. Ulu Önder'imin gölgesindeyim. Arkadaşlar genelde hep görsel paylaşımlar yapıyorduk. Geçmişte, yani çok yakın geçmişte bilgi içeren videolarda yapalım mı dedik. 97-98 oranında bir çoğunluğumuz da çok iyi olur dedi. Yalnız Instagram sayfamızda bu videolara yer veremiyoruz. Çünkü video süresi çok kısa. O yüzden YouTube kanalımıza yüklüyoruz. Videolarımızın konusunu sizin bana atmış olduğunuz DM'lerdeki içeriklerden belirliyoruz. En çok mesela dün akşam işte sıvı yakıtlı ocaklarımız ve lambalarımızın bakımlarıyla alakalı çok istek gelmişti. Onunla alakalı bir video yaptık. Bu akşam da müsait olan vaktimizi akaryakıt çeşitleri, bunların tehlikeleri, bunların özellikleri, çünkü hobimiz gereği hep sıvı yakıtlı genelde ürünlerle uğraşıyoruz. Aslında hobimiz gereği derken Ocakhane Antika Atölyesi'nin faaliyetleri sadece benzinli ocak, gaz lambası ya da lüks lambası değil. Biz metal olan her türlü antikanın tamiratını, tadilatını, restorasyonunu yapıyoruz. Ama genel olarak benzinli ocak, gaz yağı ocağı, lüks lambası gibi talepler geliyor. Yani sayfamızda hangi ürünü paylaşırsak onunla alakalı talepler geliyor. O yüzden sanki hani biraz daha böyle sadece ocak ve lambalar üzerine bir atölye gibi algılanıyor ama böyle değil. Neyse. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi, tank ısınması tehlikeli mi? Ustam benim benzinli ocağım, tabii benzinin yanıcılığı biraz daha kalorili olduğu için benim ocağımın tankı çok ısınıyor. Ya patlarsa? Şimdi arkadaşlar, akaryakıtların yanması için buharlaşması gerekiyor. Ya da eğer mevcut ortamın, yani akaryakıtın yanacağı ortamın sıcaklığı bu parlama noktasına yetersizse bir enjektör memesi yardımıyla, yani çok ince bir delikten basınçla püskürtülerek yoğunluğu seyreltilir. Buna nasıl bir örnek verebiliriz? Örneğin belediyelerin sinek ilaçlama makineleri var, yani arkasından böyle bembeyaz duman yapıyor. Çocukken hep böyle içinde peşinde koşardık. Aynı bunun gibi. Onlar da bildiğimiz mazotu, motorini basınçla ince bir memeden püskürterek yoğunluğunu seyreltirler. Şimdi akaryakıt buharlaştığı zaman, yani yanıcılık kazanması için buharlaşması gerekiyor. Akaryakıtın ısınan kısmı buharlaşır. Ama tankın içinde kalan diğer tarafta, işte ısınan kesim buharlaştığı için tankın içinde kalan kısımda da, yani buharlaşmayan yakıtta da bir soğuma meydana gelir. Şimdi benzinden örnek vereyim. Mesela benzin yaklaşık eksi 45 derecelerde yanıcılık özelliği kazanır. Yani buharlaşır. Buharlaşan benzin tankta kalan benzinden ayrıldığı için tankta kalan benzinde de bir soğuma meydana gelir. Şimdi tankın ısınması bu benzinin soğumasını engeller. Dolayısıyla benzin yaklaşık yanması gereken sıcaklıkta tankın içinde kalır. Ya da şöyle diyebiliriz. Soğuyan benzin ısınan tankı soğutur. Soğuturken de tankın sıcaklığını çektiği için kendisi de ısınır. Yani bu bir kısır döngüdür. Şimdi ilk baştan
Ocağı pompalarsınız. Ya da işte pompasız ocaklarda ısıtarak o benzine bir basınç oluşturursunuz. Bir yanıcılık kazanır. Ondan sonra tankın ısınmasıyla tankın içinde soğuyan benzin de sürekli yaklaşık o basıncın oluşması gereken sıcaklıkta kalır. Dolayısıyla başta bir sefer pompalarsınız ve ondan sonra bir daha pompalamanıza gerek kalmaz. Yani sözün kısası, o benzinin randımanlı yanabilmesi için o tankın belli bir ölçüde ısınması gerekiyor. Tankın dış sıcaklığı yaklaşık 70 derecelere 70-75 derecelerde seyreder. Benzinli ocaklar yanarken. Ama çok aşırı, yani işte bir 110-120 derece sıcaklıklara geliyorsa o tank, o zaman orada bir sorun, sıkıntı vardır diyebiliriz. Elinizle dokunduğunuz tankın çok sıcak olması, şimdi vücut sıcaklığı 36,5 derecedir. 37 diyelim. 37 derece. Siz şimdi 70 derecelik bir sıcaklığa dokunduğunuz zaman o size çok fazla sıcak gelir. Çünkü zaten vücudunuzun sıcaklığı 37 derece. Siz bunun üstüne bir 33 derece daha sıcaklığa dokunduğunuz zaman ya bu çok ısınmış. Hayır. O tankta çok aşırı abes bir ısınma olsa siz zaten ona dokunamazsınız. Su biliyorsunuz 100 derecede kaynar, buharlaşmaya başlar ve siz o 100 derecelik suya dokunma şansınız yok. O yüzden tankların ısınması çok tehlikeli bir durum değildir. O benzinin randımanlı yanabilmesi için gereklidir. Şimdi akaryakıt çeşitlerine gelelim. Genelde bizim kullandığımız akaryakıtlar benzin, motorin, gaz yağı ve alkol. Şimdi dedik ya, akaryakıtın randımanlı olarak yanması için buharlaşması gerekir. Yani normal oda sıcaklığında mazot ya da gaz yağı dolu bir kabın içine sigara izmariti atarsanız söner. Yani izmarit söner. Bir problem olmaz. Niye? Çünkü oda sıcaklığı 23 derecedir. Mazotun buharlaşma sıcaklığı, yani yanıcılık kazanması için yaklaşık 50-55 derecelere ulaşması gerekir. Buharlaşması için. Dolayısıyla içine atmış olduğunuz izmarit söner. Ama benzinde aynı şeyi yapamazsınız. Şimdi akaryakıtların, mesela şöyle diyeyim, benzinin yanıcılık özelliği kazanması için, yani parlama noktası diyoruz biz buna, eksi 45 derecede benzin buharlaşmaya başlar ve yanıcılık kazanır. Motorin, yani mazot dediğimiz yakıt, artı 50-52 derecelerde yanıcılık özelliği kazanır. Bu da nasıl kazanır? Örnek veriyorum, bir bez parçasına dökerseniz yakabilirsiniz. Gaz yağı, kerosen dediğimiz, o biraz daha düşüktür. Artı 38-40 derecelerde yanıcılık kazanır. Yani ikisinin farkı mazota oranla biraz daha damıtılmış, biraz daha inceltilmiş şeklidir. Mesela saf alkol artı 15 derecede falan yanıcılık özelliği kazanır. Saf alkol, kolonya değil. Şimdi bir de bunların kendi kendine parlama noktası vardır. Mesela benzin artı 280 derecelik bir ortama koyduğunuz zaman kendiliğinden alev alır. Mesela motorininki 210-220 derece diye hatırlıyorum. Kendiliğinden parlayabilir. Gaz yağı yine aynı sıcaklıklarda. Şimdi bunlar bizim kullandığımız akaryakıtların teknik özellikleri. Dolayısıyla kimyaları farklı olduğu için mesela bir benzin ocağında gaz yağı yakayım derseniz çok randıman alamazsınız. Yanmaz demiyorum ama çok randıman alamazsınız. Ya da bir gaz yağı ocağında benzin yakayım derseniz tehlikeli durumlar ortaya çıkar. O yüzden ocağımıza uygun ya da lambamıza uygun yakıtları kullanacağız. Şimdi akaryakıt alevi nasıl söndürülür?
gelen sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar akaryakıt alevinin şöyle izah edeyim. Normal herhangi bir katı cisim, mesela bir kağıt yanmasından ya da işte ne bileyim bir tahta yanmasından ayıran bir özellik vardır. Akaryakıt alevini söndürmek için yapacağımız en güzel şey, mesela bir yanan odunun üzerine su döktüğünüz zaman söndürürsünüz. O söner. Ama akaryakıt, yani yanan bir benzin, yere benzin döküldü ve yanıyor. Üzerine su dökerseniz söndüremezsiniz. Şimdi alevin ortaya çıkması için belli oranda, akaryakıtlar üzerine konuşuyorum, belli oranda yakıt ve oksijen karışımına ihtiyaç vardır. Mesela lüküslerde bazen böyle şeyli yanar, sarı sarı yanar, isli falan yanar. Ya da işte benzinli ocağınız, ya ustam benim ocağım yanıyor ama herkesinki mavi yanıyor, benimki sarı yanıyor. Yeterli oksijeni alamadığı için çoğu zaman randımanlı yanmaz. Mesela benzinli motorlarda bir birim benzin 14 birim oksijen miydi? 15 birim oksijen, öyle bir şey olması gerekiyor. Aynı bunun gibi verimli yanması için belli bir miktar oksijen alması lazım. Peki akaryakıt alevini o zaman en rahat şekilde nasıl söndürebiliriz? Havayla temasını keseceğiz. Üstüne kalın, ıslak bir bez atabilirsiniz. Toprak atabilirsiniz. Yani yanan akaryakıtın havayla temasını keseceğiz. Şimdi özellikle ev ortamında bizim kullandığımız ocaklar, lambalar, ev ortamında kullanırken her zaman ben şunu söylüyorum. Şimdi bunda gülünecek ya da utanılacak bir durum yok arkadaşlar. Her zaman metal bir tepsinin içinde kullanalım. Bakın bunlar kul yapısı. İçindeki basınç fazla oluşur, emniyet valfi çalışmaz. Oradan contanın birini patlatır. Bir kaçak olur, bir anda alev alır. Şimdi halının üstünde yakarsın. Halıya 2 damla benzin sızdığı zaman halı bir anda alev topu olur, söndüremezsin. Ya da çadırın içinde. Çadırın kumaşı polyesterdir. Hani o çadırın içindeki sıcaklığı muhafaza edebilmek için biraz da maliyet düşük olsun, polyester yapılır. Abi polyestere sen çadırın tabanında bunu ısınayım diye yakarsan 2 damla benzin akar. Polyester zaten yanıcı. Bir anda alev topu olursun. Bu yüzden ayıp değil. Metal bir tepsi kullanacağız. Ben kendi atölyemde de metal bir tepsi ya da alüminyum sacın üzerinde yapıyorum tüm denemelerimi. Hatta imkanınız varsa leğenin içine ıslak, iyice ıslatılmış bir havlu koyun. Kenarda dursun. Bakın yine diyorum arkadaşlar, bu komik gülünecek bir durum değil. Yıllarca kullanırsınız, bir şey olmaz. 50 senede bir sefer olur, hayatınıza mal olur. Bir işin keyfini alabilmemiz için öncelikle güvenli ortamda yapmamız lazım. Ben bunu hep söylüyorum, hep de savunuyorum. Bu bilgiyi de kulağımızın bir kenarında küpe olması için veriyorum. Belki bu ürünleri kullanan arkadaşlarımızın bir kısmı bilmiyor. O yüzden bu konuya da değinmek istedim. Şimdi genelde benzinden çok korkuluyor. Yani benzinle bildiğimiz gazı, yani işte LPG ya da LNG dediğimiz, LNG dediğimiz natürel gazı benzinle kıyaslanıyor ve benzinden daha çok korkuluyor. Şimdi arkadaşlar benzin, şimdi nasıl anlatayım? Bakın gaz, sıvı haldeki gaz, yani piknik tüpünün içindeki gaz sıvıdır, böyle salladığın zaman duyarsın. Musluğu açtığın zaman genleşerek gaz halini alır ve yanıcılık kazanır. Doğru mu? Arkadaşlar sıvı haldeki gaz açığa çıktığı zaman 240 kat genleşme gösterir. Bakın 240 kat. Çok afaki bir rakam. Özür dilerim. Dolayısıyla çok daha tehlikelidir bence. Bu benim kendi şahsi fikrim. Benzinin aktığı yeri görürsün.
Üzerine atarsın ıslak bezi, bir şekilde tedbirini alırsın. Arkadaşlar, havadaki gazı görebilen var mı? Yok. Şimdi örnek veriyorum, gaz kaçağı olan bir odada gaz havadan ağır olduğu için zemine çöker. Dolayısıyla camları açıp havalandırmak, hatta süpürge gibi bir şeyle zemini böyle süpürmemiz önerilir. Niye? Çünkü havadaki gazı göremiyoruz. Farazi ve tahmini hareket ediyoruz. Yeri süpürüyoruz. İşte benzinde böyle bir sıkıntı yok. Mesela gazlarda koku da yoktur. Normalde rafineriden çıkan gazda koku yoktur. Havada da göremiyorsun. Tedbir amaçlı onun içine pis, böyle insanın içini gıcıklayan bir koku dahil edilir rafineride. Ki gaz kaçağı olan ortamlarda bunu insanlar fark edebilsin diye. Bence benzin bu yüzden daha masumdur. Ki şunu da anlamış değilim. Benzinli araba kullanan arkadaşlar arabalarına LPG taktırıyorlar. Herhangi bir problem yok. Ama ocak kısmına ya da lamba kısmına geldiği zaman gazı tercih ediyor. Benzinden korkuyor. Arabana taktırdığın zaman da gazdan korkuyorsun. Ben diyorsun benzinle kullanayım. İşte burada bir çelişki var, doğru mu? Arkadaşlar, benzin bence her zaman gazdan daha zararsızdır. Ama ocaklarımızı ve lambalarımızı kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Yani şimdi mesela PT1 küçük bir ocak, bazen geri dönüşler alıyoruz. İşte ustam ya buna şöyle yapsak daha şöyle yanmaz mı? Böyle yapsak da... Arkadaş, bunun üretim amacı belli. Şimdi sen bir tane hani Tofaş Şahin'e modifiye yapıyorsun, onu yapıyorsun, onu yapıyorsun, her şeyi yapıyorsun. Ya 300 kilometre hız yapmaya uğraşıyorsun onunla. Hayır. Yok, böyle bir şey yok. Senin elindeki ocağın cürmü belli. Kapasitesi belli. Sen bunu zorlarsan haberlere çıkarsın. Yani o gazetelerin 3. sayfasına çıkarsın kardeşim. Gerek yok. İlaç bile yanlış oranlarda, amacı dışında kullanıldığı zaman insanı öldürüyor, zarar veriyor. Mesela araba ne kadar güzel bir icat değil mi? Biniyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Ama kurallara uygun kullanmazsan ya da o arabanın özelliklerine uygun kullanmazsan ne oluyor? Ölümlü kazalar oluyor. İşte ocaklarımız da böyle. Lambalarımız da böyle. Bunlar aslında güvensiz şeyler değil. Doğru kullanmıyoruz. O yüzden bu konuya da bu cevapla açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar, akaryakıtlar konusunda bana gelen mesajlar şimdilik bu kadar. Bu videoyla da hepsine cevap verdiğimi düşünüyorum. Bir iki videomuz daha olacak. Onları da bu ortamda çekeceğim. O videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.